Merhaba sevgili seyirciler, Pirhanoğlu'nun penceresine hoş geldiniz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu programımızda, videomuzda e, kimin sözü daha güzeldir? Ben Müslümanım diyenden ve sözün, davetin en güzeli Allah'adır. Bir ayet-i kerime okuyacağım ve bu ayetle birlikte bir yorum getireceğim sizlere. Sizlere esenlikler diliyorum. İyiliği sonsuz, ikramı bol olan Yüce Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Sadakallahul azim. Sözün en güzeli, en doğrusu Yüce Allah'a aittir. İşte o Yüce Allah bu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ Kimin sözü daha güzeldir? Kimin sözü daha güzeldir? Allah'a daveti ve sözü en güzel olan kimdir? Ve ben Müslümanlardanım diyenden. Evet, ben Müslümanım demek aslında önemli bir iddia demektir. Büyük bir sorumluluğu üstlenmek demektir. Dolayısıyla da bir insanın insani özelliklerini muhafaza ederek ben Müslümanlardanım demesi kadar güzel bir söz olamaz. Ve kişinin, insanın çağrısı ve daveti de Allah'a olmalıdır ki davetin, sözün en güzeli o Allah'a aittir. Peki nasıl bir söz? Ve men ahsanu kavlen, güzel bir söz. Güzel bir söz. Yani kulağa hoş gelen, davetkar bir söz. Gönle huzur veren, ruhu ferahlandıran, rahatlandıran, sükuneta ulaştıran ve akla ışık ve aydınlık, nur veren bir söz. Yakınlaştırıcı, yaklaştırıcı, uzlaştırıcı, kaynaştırıcı, barıştırıcı, bağdaştırıcı bir söz. Ayrıştırıcı olmayan, yıkıcı olmayan, yaralayıcı, paralayıcı olmayan, yalan olmayan, iftira olmayan bir söz. Uzlaştıran, barıştıran, kaynaştıran bir söz. İnsanı ebediyete ulaştıracak bir söz. Hem dünyasını hem ahiretini mamur edecek, ıslah edecek ve dünyasını ve ahiretini cennete çevirecek bir söz. O söz nedir? Elbette ki Yüce Allah'ın kelamıdır, vahiydir. En güzel söz ona aittir. Çünkü o noksansızdır, o eksiksizdir. O Allah yanılmaz ve yanıltmazdır. Dolayısıyla da onun sözü, onun çağrısı, onun daveti elbette ki insana şifa verir. İnsanı rahatlatır, huzura ulaştırır, huzura kavuşturur. Hem dünyasını cennete çevirir, hem de ahiretini, ukbasını cennete, esenliğe çevirmiş olur. Öyle bir söz, öyle bir davet ki insanı barıştıran ve kaynaştıran, ayrışmaktan, ayrıştırmaktan, politize etmekten, hizipleştirmekten, klikleştirmekten uzak, uzlaştıran, kaynaştıran, barıştıran, barışık, esenlik bir söz, esenlik bir söz. İnsanlığı, ruhunu rahatlatacak, gönlünü huzura kavuşturacak, dünya hayatını, dakikasını ve saniyesini, hatta günlü saatlerini saadete ve mutluluğa çağıracak bir güzel söz ve güzel bir davet. Ve men ahsanu kavlen mimmen da'a ilallah. Evet, Allah'a çağıran, davet eden,
ve güzel söz söyleyen, yapıcı, onarıcı söz söyleyen ve ben Müslümanlardanım diyen ben daha güzel sözlü kim olabilir? Ayetin iç pasajında olan varyatında وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Öyle güzel amel, öyle bir güzel işlem, eylemde bulunacaksın ki o tamamen Allah adına olmalı ve Allah'ın Kur'an'da belirtmiş olduğu vahye uygun bir amel, bir iş, işlem, işlev olmalı. Yani faaliyetimiz mutlaka ıslah edici, onarıcı olmalı. Yarar sağlayan, menfaat sağlayan bir amel, bir davranış, bir eylem olmalı. Bu öyle bir eylem ki, o amel işlemiş olduğumuz amel ki hem kendimize fayda verecek bir amel olmalı, eylem ve faaliyet olmalı, hem de aynı zamanda çevremize, etrafımızdaki bütün insanlığa, inanan inanmayan fark etmez, bütün insanlığa fayda ve yarar sağlayan bir eylem olmalı. Hatta evrenin içerisindeki bütün varlıklara yararlı bir eylem olmalı. Dünyanın içindeki hayvanata, böceğe yönelik, doğaya yönelik eylemimiz ona yönelik ıslah edici olmalı, onarıcı olmalı, yıkıcı olmamalıdır. Evet. Demek ki bu amilü salihat dediğimiz güzel işler, güzel ameller, davranışlar. Bu davranışlar da en güzeli olmalı ve güzelin güzelini tercih ederek, seçerek yapmalıyız. Öyle ki faaliyetimiz, eylemimiz, davranışlarımız, fiillerimiz, amellerimiz bize fayda sağladığı gibi etrafımızda bulunan ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza, komşumuza, bütün insanlığa yönelik bir eylem olmalı. İşte Allahu Teala bu ayette bütün insanlığa yönelik bu eylemi en güzel eylem, davranış olarak bize sunuyor. Ve ben Müslümanım, ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Elbette kimse olamaz. Ben Müslümanım demek aslında büyük bir iddia demektir. Ne demektir? Aslında yaratılışta, fıtratta var olan insani özelliklerimi muhafaza ediyorum veya arızaya uğramış olan o insan özelliklerimi İslam'la tamamlıyorum, güzelleştiriyorum demektir anlamı. İslam bunun için önemlidir. Bizim için önemli bir inanç sistemidir. Dolayısıyla da insanların deforme olmuş taraflarını, bozulmuş, e, dejenerasyona uğramış olan, fıtrattan uzaklaşmış olan eylem ve davranışlarımızı onarıp, tamir edip, güzelleştiren bir din demektir. Allah'ın indinde en önemli din nedir? İnne dine indallahi İslam. İslam'dır. İslam teslim olmak demektir. İslam barış demektir. Barışık olmak demektir. Müslüman barış adamı demektir. Kavga çıkaran, niza çıkaran demek değildir. İnsanların ruhlarını, gönüllerini, haysiyetlerini ve şahsiyetlerini lekeleyen, yaralayan, kırpalayan, iftira eden eylemler değildir. Eylem adamı değildir. Müslüman daima karşısındaki muhatap kim olursa olsun, inancı, meşrebi, mezhebi ne olursa olsun, ırkı, soyu, sopu ne olursa olsun, insan olarak görüp ön yargısız ona yaklaşmasıdır. Ona yaklaşmasıdır ve kesinlikle lakap takmaktan, küçültücü, küçük düşürücü sıfatlardan uzak durmak lazımdır. Maalesef günümüzde maalesef bunları yaşıyoruz. İnsanlar birbirlerine lakaplar takıyorlar çeşitli, izzetine, onuruna, şerefine, haysiyetine
aykırı dokunabilecek yorumlar yahut sıfatlar takıyorlar. Müslüman insana bu yakışmaz. Yakışmaz. Evet. Tekrar edelim. Ve men ahsanu kavlen mimmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kâle inneni minel müslimin. Kimin sözü daha güzeldir? Kimin daveti, kimin çağrısı daha güzeldir? Salih ameller işleyen, onarıcı, ıslah edici davranışlarda, eylemlerde bulunan ve ben Müslümanlardan diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Cenab-ı Hak cümlemizi bu sıfatlara uygun davranmayı nasip eylesin ve insani özelliklerimizi, fıtri özelliklerimizi koruyarak, muhafaza ederek iyi bir mümin, iyi bir mühtedi, iyi bir Müslüman olmayı nasip etsin. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili kardeşlerim.